Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Şu an fonda görmüş olduğunuz bu çok tatlı efil efil, hafif de bohem tarzı olan bu bluzu çalışacağız. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel bir bluz. Anne ben çantamı böyle giyeceğim. Tamam giyersin kızım. Gördüğünüz gibi dantel edasında çok şık, çok güzel bir bluz oldu. S bedene göre hazırladım. Hemen ölçülerini sizinle paylaşayım. Biraz geniş bile olmuş. Daha küçük olabilirdi. Bana bayağı bol geliyor yani. Eni şöyle 47 santim. Şu yaka kısmını vereyim. Yaka kısmı 27 santim. Boy uzunluğunu da şöyle söylersek eğer, iki katını bir saniye şu düzeltelim. Sayacak mı biraz? Evet, 46 santim. Baharlık çok güzel, böyle efil efil güzel bir bluz oldu. Dediğim gibi ben S bedene göre ayarladım. Sizler artık kendi bedeninize göre uyarlarsınız. Şöyle hafif de düşük kol yaptım üzerine. Giydiğimizde de gerçekten şahane duruyor. Detaylı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımın linkini ekleyeceğim. Oradan daha detaylı fotoğraflarına ve diğer yaptığım bütün projelerin görsellerine ulaşabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman keyifli seyirler. Kullanmış olduğum iple başlamak istiyorum. Böyle sarma, baharlık, yazlık, pamuklu bir ip kullanacağım. İncecik bir dokusu var. Ben özellikle yazlık ve baharlık örgülerde bunların duruşunu çok beğeniyorum. Bakın çok hafif, çok güzel bir örgü oluyor. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Tığımdan da bahsedeyim. Tığım şöyle 2,5 milim. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimiz çok sıkı da olmasın, çok gevşek de olmasın. Orta ayarda bu şekilde. Zincirimi çektim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Kenar trabzanım için. Doluyorum. Bakın tuttuğum zincirin şöyle arka kısmından giriyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonradan çektiğim 3 zinciri de bir trabzan kabul ediyorum. Doluyorum. Bakın bir sonraki zincirin şu arka kısmına batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerimizin bu arka kısmına batarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde şu arka kısmına batıyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Burada amaç şu alt kısmın bu şekilde düzgün olması. Zincirin içinde kaybolması yani. Şimdi bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar trabzanlarla doldurduğum zincirimin üzerine hemen şöyle döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Şimdi doluyorum. Bakın 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Yani burada bir V trabzan yapmış olduk. Arada 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Dolamadan pardon. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Ve sık iğne ile
sabitliyorum. Bakın elimi ne kadar gevşek tutuyorum ve örgüm çok esnek oluyor. 2 zincir çektim, doladım, 2 boşluk atladım, üçüncüsüne girdim. Yine buraya trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir doladım aynı noktaya. Yine trabzanımı yaptım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bakın 2 zincirimi çektim. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle bakın. Bu gösterdiğim V trabzanlardan toplamda 22 adet olacak. Ve bütün örgü boyunca lütfen buna sadık kalalım. Şimdi örgümü çevirdim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Doladım. Şimdi bu V trabzanın orta boşluğuna giriyorum ve buraya fıstıklar yapıyorum. 3 ilmeğim var. İkisini aldım, ikisini beklettim. Doluyorum, aynı noktaya giriyorum. İkisini alıyorum. Kalan üçünü de şimdi bakın tek seferde topluyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Ve yine ikili fıstığımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine ikili fıstık yapıyorum. Toplamda bir boşlukta 3 adet ikili fıstığımız olacak. Fıstığımı kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden direkt doluyorum. Bir sonraki V trabzan boşluğuna giriyorum. Ve aynı işlemi burada tekrarlıyorum. İki zincir. İkinci fıstık grubumu yapıyorum. Yine 2 zincir ve 3. fıstık grubumu yapıyorum. Devam ediyorum. Bir kez daha gösterelim. Bir sonraki V trabzan boşluğuna giriyorum. Bakın aynı şekilde fıstık grubumu yapıp kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. İkinci fıstık grubumu yapıyorum. Burada fıstıkların arasında ikişer zincir var. Ama bir fıstık grubundan diğer fıstık grubuna geçerken zincir vesaire çekmiyoruz. Buna dikkat edelim. Evet, toplamda bakın 3 adet fıstık grubumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. 2 zincirimi çektim. Şimdi bakın buraya direkt batmak yerine doluyorum. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Buraya bir üçlü trabzan yapmış oluyorum. Köşelere her zaman üçlü trabzan yapıyoruz. Köşelerimizin dik durması için. Şimdi örgümü çeviriyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Bakın fıstığın ortasındaki 2 zincirli kısma giriyorum ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bir sonraki 2 zincirli kısma giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bu sefer 2 fıstık grubunun birleşim noktasına batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki zincirlik kısma giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aralarda bir zincir çekerek trabzanlarımızı yapıyoruz. Trabzanlarımızın hepsi ikili trabzan. Evet, bu şekilde bir görüntü olacak.
Elimi çok esnek tutuyorum. Bu örgünün bu kadar güzel görünmesinin sebebi elimi esnek tutmam ve pamuklu iplik kullanmam. Bunu polyester iplikle yaparsanız, elinizde sıkı tutarsanız asla aynı görüntüye kavuşamazsınız. Lütfen buna dikkat edelim. Mutlaka pamuklu ip tercih edin ve elinizi gevşek tutun. Efil efil dökümlü bir bluz istiyorsak bu temel kuralımız. Evet, şimdi aynı mantıkla sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet, trabzanlarımı yaparak sıra sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Şimdi 2 kez doluyorum. Şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Ve sıkı bir şekilde 3 seferde yukarı çıkıyorum. Sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi dönüyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi doladığım boşluğa girdim. İkili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Trabzanın tepe noktasına giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Boşluğa giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Trabzanın tepe noktasına geliyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı trabzanlarla tamamlıyoruz. Bir zincirli kısım boşluğuna, bir de trabzanın tam tepe noktasına bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bunu koyacağız. Bunu koyacağız. Bakın. Bir şey yapacağız sonra biliyor musun? Ben biraz şöyle bir tane daha. Hadi. Şimdi Suriye. Şunu ayıyorum. Buraya koyuyorum. Ayıyorum. Evet, trabzanlarımı yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi bakın doluyorum. Şu boşluğa da hemen bir tane trabzan yapıyorum. Doluyorum. Şimdi ilk bakın kenar trabzanın tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Köşelerde hep 3 seferde yukarı çıkıyoruz. Şimdi döndürüyorum örgümü. Yine 3 seferde yukarı çıkıyorum. Bunu ilk trabzan kabul ediyorum. Şimdi bu sırada her bir trabzanın tepesine birer defa yine ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde farklı bir işlem yapmıyoruz bu sırada. Her bir trabzanın tepe noktasına batıyoruz. Hiçbirini atlamadan ikili trabzanlar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna geldim bakın. Şimdi köşe trabzanımı yapacağım. Kenar trabzanım şöyle kenardaki trabzanın tepesine batıyorum. Yine 3 seferde yukarı çıktım. Trabzan sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi bakın trabzan ve trabzan, fıstık, bir arada bir zincirli boşluklu trabzan, sık trabzan ve sık trabzan. Şimdi tekrar başa döndük. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum, doluyorum, 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve V trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim, 2 boşluk atladım, üçüncüsüne girdim, sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim, doladım, 2 boşluk atladım, üçüncüsüne giriyorum. V trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincirle 2 zincir çekip 2 boşluk atlayıp üçüncüsüne girip sabitliyorum. Bundan sonra modelimiz tekrardan ibaret. Yani şu sırayı takip edeceğiz. Şimdi V trabzan şu kısım, sonra bu fıstık grubu, sonra şu aradaki bir boşluklu zincirli trabzan, sık trabzan, sık trabzan, tekrar başa. Aynı şekilde bu şekilde. Şimdi belli bir uzunlukta öreceğim. Şuradaki gibi. Hemen bunu santim ölçüsünde verelim.
Bu S beden için uygun. Siz diğer bedenler M, L ve diğer bedenler için bunun genişliğini daha geniş tutmanız lazım. Bakın 23 santim genişliğinde öreceğim. Uzunluk olarak da şöyle söyleyeyim, ütülenmemiş haliyle 73 santim. Şimdi bu şekilde 2 tane parça hazırlıyoruz. 2 parçamız hazır olduktan sonra birleştirme işlemiyle devam edeceğiz. Evet, şimdi ben 2 parçamı hazırladım. Aynı uzunlukta ve aynı genişlikte 2 adet parçamızı hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Henüz bu aşamada ütü vesaire vurmadım. Sadece normal ördüm. Şimdi birleştirme kısmına geçeceğiz. Şöyle 2'ye katlıyorum. Her bir örgümü gördüğünüz gibi. Burada örgünün başlangıç kısmının dışa gelmesine dikkat edelim. Bitiş kısımları içe gelsin. Yani yakaya denk gelecek kısımlar içe gelsin. Şimdi bu alt kısımdan iğnemi takacağım ve birleştireceğim. Bu birleştirmeyi deneme yanılma yapacağım. Önce biraz dikeceğim. Açıklık kapalılık durumuna göre onu ayarlayacağım. Evet, şimdi iğnemizi takıyoruz. Alt kısımdan yukarıya doğru ilmeklerimizi karşılıklı birleştireceğiz.
Evet, şimdi ben belli bir mesafede diktim. Arka kısmı dikmiş oluyoruz. Şu an ön kısmını da aynı şekilde dikeceğim. Aynı uzunlukta. Dediğim gibi sonradan diktiğim mesafeyi üzerime giyerek ayarlayacağım. Sökebilirim diktiğim kısmı veya da daha fazla dikebilirim. Duruma göre onu siz de üzerinize giyip V yaka ve sırt dekoltenizi nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ön kısmı da aynı şekilde ilmekler karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz. Bakın ilmeklerin dış kısımlarından alıyoruz ve birbirine dikiyoruz. Evet, şimdi iki kısımda diktim. Bakın ön ve arkanın yaka ve sırt kısmını birleştirmiş oldum. Şimdi yan kısımlarda da aynı şekilde yine aynı mesafede dikeceğim. Daha sonra üzerime giyip kol genişliğimin durumuna göre bir tık daha yine dikebilirim, sökebilirim. Onu dediğim gibi bakın bu kısımları lütfen kendi üzerinize giyip o şekilde karar verin. Şimdi bu yan kısımları da aynı mantıkla ilmekler karşılıklı gelecek şekilde dikiyorum. Sağ kısmında, sol kısmında aynı şekilde dikeceğim. Evet, yanlarını diktim. Şöyle gördüğünüz gibi her iki yanını aynı şekilde diktim. Şimdi alt kısmına devam edeceğiz. Alt kısımdan, kenardan, herhangi bir noktadan yine ipimi sabitliyorum. Şu kenar kısmının ölçüsünü de isteyenler için vereyim ne kadar diktiğimi. Evet, gördüğünüz gibi 17 santim dikmişim. Şimdi ipimi sabitliyorum. Kenar birleşim noktasından, tam orta noktadan giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi uygun boşluklara onu göz kararı ayarlıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Yani boydan boya bu bluzumuzun etek kısmını ikili trabzanlarla geçeceğiz. İkili trabzanlarla geçtikten sonra da normal bedende uyguladığımız modeli bluzumuzun uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar örerek devam ettireceğiz. Bakın trabzanlarımı uygun boşluklara çok sık olmayacak, çok da gevşek olmayacak şekilde orantılı bir şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi. Siz de aynı şekilde bu kısımlara trabzan geçin.
modelimizin üstüne de dediğim gibi bedendeki modelin aynısını uygulayacağız. Evet, ilk sıramı bitirdim. Bakın, trabzan sıramı. İlk başladığım zincirin tepe noktasına batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi trabzan sıramızı yapmış olduk. Artık model kısmıyla devam edeceğiz. Şimdi V trabzan, fıstık, bir zincirli boşluklu trabzan şeklinde modelimiz aynı mantıkla devam edecek. Şimdi hemen sık iğnemi yapıyorum ve V trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Evet, bluzun etek kısmını şu şekilde bakın. Şu modelden 2 tane olacak şekilde yaptım. Santim olarak da ölçüsünü vereyim. Ela, benim mezurumu getirir misin? Ölçeceğim ya. Nerede? Getir bakayım. Evet, şöyle birleştirme noktasından sonra 10 santim uzunluğunda olacak şekilde bu modelimi ördüm. Bu şekilde bakın. Direkt aynı, aslında üstteki modelin aynısını bu noktaya uyguladık. Şimdi kol kısmına da şuraya kadar dikmiştik zaten. Buraya da şöyle bir sıra şu modelden, bir sıra da trabzan geçtim. Böyle kol detayı vermek için gayet güzel oldu. Bunu da hemen şöyle yapalım. Şu yukarıdan ölçtüğüm zaman 18 santimlik bir ara bırakıyoruz. Alt kısmı zaten dikmiştik. Şimdi en son burada diktiğim noktadan, bulunduğum noktadan, bakın koltuk altı kısmından şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından da zaten son olarak bakın trabzan sıramız vardı. Hemen V trabzan sırasına geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. V trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne sabitliyorum. Tekrar 2 zincir doladım. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve buraya V trabzanımı yapıyorum. Tamam kızım, sen de yaparsın. 2 zincir, ikili trabzan. Şimdi bu şekilde aynı mantıkla sıramı tamamlayacağım. Ardından da şimdi bakın bunu yaptıktan sonra
bir üst sırasına şu fıstık grubunu yapacağız. Bir üst sırasına bu trabzan grubunu. Son olarak da etrafını böyle her boşluğa birer tane trabzan yaparak bitireceğiz. Şimdi bu şekilde tamamlayalım. Ardından da güzel bir ütü yapayım. Daha sonra ölçülerini vesaire son bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Yiyeceğim. Öpeyim bir tane aşkım. Evet, son olarak da bakın kollarında şöyle bir model üzerinden geçtim. Son olarak da böyle sık iğne ile geçtim. Diğer tarafta aynı şekilde. Videonun başında zaten ölçüleri verdiğim için şu an ekstradan ölçüleri vermeyeceğim. Bakın harika, şahane bir bluz oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Siz de denersiniz, örersiniz, eğer ördüğünüz projeleri benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Onları da Instagram hesabından takipçilerimle paylaşırım. Instagram hesabımın linki açıklama kısmında olacak. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.